Prostat nedir? Prostat aslında her erkekte bulunan ve üremeden sorumlu bir organdır. Cinselliği aktif olan insanlar kendilerine bakıyorlar. Dişlerine bakıyorlar. O insanların genel gelişi zaten böyle bir amca gibi değil de insanın içinden onlara bir abi demek geliyor. Biz hep şöyle deriz. Penis vücudun barometresidir. Bu barometrede sapmalar başladığı zaman hemen hayat tarzınızı değiştirmeniz konusunda size aslında bir uyarı oluyor. Andropoz tam olarak nedir? Andro aslında erkeklik anlamına geliyor. Poz da pauzeden geliyor, durması, erkekliğin durması. En ideal tedavi adamı öldürmeyecek kansere dokunmadan hastayı yaşatmak, takip etmek. Adamı öldürecek olan kanseri ise erken dönemde tespit edip tedavisini yapmak. Bir insanın anasında babasında böbrek taşı varsa bir sonraki jenerasyonda böbrek taşı olma ihtimali 2,5 kat artıyor. Kardeşinde varsa 4 kat artıyor. Diş hekimliğinde de robotik cerrahi böyle kendi kendine dişlere implantları takan robotlar gelişecek mi sizce? Tabii ki önümüzdeki süreçte bunlar olacaktır ama onlar herhalde ben değil de kızım biraz daha onların üzerine gidecektir. Sevgili dostlar, ağız sağlığıyla vücut sağlığını bir arada değerlendirdiğimiz, eğer sağlıklıysak, eğer huzurluysak, beden ve ruh sağlığımız güzelse, dişlerimizle beraber en güzel şekilde gülümseyebiliriz mottosunu işlediğimiz yeni bir Sağlığınla Gülümse programına başlıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi hem 40 Plus Erkekler kitabının yazarı hem de üniversitede üroloji bölüm başkanı, biraz daha fazlası var ama kendisi söyleyecek. Sevgili Profesör Doktor Murat Binbay ile beraberiz. Hocam lütfen kendinizi ve biraz da kitabınızı tanıtmanızı rica edeceğim. Tabii ki Zafer Bey, öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten benim için bir zevk. Birazcık kendimden bahsedecek olursam Murat Binbay kimdir diye. Ben bir üroloji uzmanıyım, akademisyenim, profesörüm. Kitap dediniz, kitap aslında 40 Plus Erkekler adında bir kitap yazdım. Bu aslında bana Covid günlerimizden kalma bir hediye. Asıl spesifik alanım üroonkoloji, kanserler ve hayatımın kısa bir döneminde de uğraştığım böbrek taşları, robotik cerrahiler. Ama bu Covid dönemi de biliyorsunuz hepimiz bir ev hapsine girdik ve benim hayatım boyunca ben oturmayı seven bir adam değilim. O yüzden burada işlerimizin yavaşladığı, evde kaldığımız süre zarfında hep aklımda olan bir projeyi gerçekleştirmeye karar verdim. O zamanlar 45 yaşındaydım. Tabii ki ben de bir erkek olarak vücudumdaki değişiklikleri hissediyordum. Ne yapmak lazım, geleceğe yönelik genç kalma için ne yapmak lazım gibi düşüncelerim ve araştırmalarım vardı. Bunları bir kitaba dökeyim dedim. Her konuda uzmanı olan arkadaşlarıma bölümler verdim ve burada 40 yaşından sonra bir erkek nasıl yaşamalı adı altına 40 Plus Erkekler diye bir eser ortaya çıktı. Aslında işin felsefesi şu, ortalama yaşam ömrü 80 sene oldu artık. Ortalama yaşam ömrü 80 sene olunca bu ilk 40 sene birinci devre, maçın birinci devresi, sonraki 40 senede maçın ikinci devresi gibi. Genellikle ilk 40 yaşta hastalıklar falan ortaya çıkmıyor ama ikinci 40 senede hastalıklar, birçok sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlarla daha az yaşamak, daha az maruz kalmak ve ömrün ne kadar olacağını bilemeyiz ama var olan ömrümüzü sağlıklı geçirmek için neler yapmamız lazım gibi konularda araştıran bir kitap yazdım ve bu kitap şu anda piyasada. Kitabın adı da 40 Plus Erkekler. Çok büyük bir vazife yapmışsınız. Evet, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi bizler tabii ki doğuyoruz, gelişiyoruz, genç oluyoruz, orta yaşlı ve ileri yaşlı oluyoruz. Gençlik aşamasındaki ya da çocukluktan itibaren, hamileliği de bir kenara alırsak, çocukluktan itibaren yaptığımız belli hatalar var mı? Bizim ilerideki sağlığımızı etkileyen, mesela ağız sağlığı ya da bir fokal odağın, genç yaşlarda oluşan bir fokal odağın ileri yaşlardaki
işte bir prostatla ilişkisi, genel sağlıkla, sizi ilgilendiren sağlıkla ilişkili bir yönü var mı? Şöyle, belli bir yaşın üzerindeki hastaları biraz daha buna geriye dönük bakalım. Ne yapalım? Belli bir yaşın üzerinde bana gelen hastalara bir bakalım. Bunların içerisinde gençliğinde spor yapmış olanlar, Evet. yaşlılığa geldiği zaman fit olanlar. Bu iki grup bir kere inanılmaz derecede diğer hastalardan fark ediyorlar. Ve bu hastaların aslında vücut yaşları şeylere göre çok daha genç. Adam 80 yaşında bastonla da gelen var. Çok dinç, günlük işine gücüne gidip aktif çalışan insanlar da var. Bu aktif çalışanların ortak noktası gençliğinde spor yapmış, kilosuna dikkat eden ve zayıf olan insanlar. Bunun dışında tabii ki sizinle de ortak branşımız olarak bu insanların genellikle hani diş yapılarını şimdi bir düşünecek oluyorum. Bu insanların genellikle diş yapıları da oldukça sağlıklı oluyor. Bu da herhalde dişler kemiklerin bir uzantısı ve genel sağlığında bir göstergesi olduğunu varsayıyorum. Belki bu konuda sizler bize daha iyi bir açıklama yaparsınız ama bu insanları düşündüğüm zaman bu insanların da diş sağlığı önemli. Tabii bu insanlar dişlerine de iyi baktıkları için mi uzun yaşıyorlar? Genel sağlık durumu iyi olduğu için mi dişleri iyi oluyor? Bu ayrımı yapmakta zorlanabilirim. Ama şu an baktığımızda sizi ilgilendiren işte prostattır, tüm ürolojik yollardır, cinsel sağlıktır, tüm konularda aynı zamanda diş sağlığı, ağız sağlığı iyi olanlarda da bir paralellik olduğunu Paralellik düşünüyoruz. var. Çünkü şöyle de bir paralellik var. Şimdi belli bir yaşın üzerinde cinselliği aktif olan insanlar kendilerine bakıyorlar. Dişlerine bakıyorlar. O insanların genel gelişi zaten böyle bir amca gibi değil de insanın içinden onlara bir abi demek geliyor. O yüzden genel olarak böyle bir cinsellikle alakası olduğunu da düşünüyorum onların. İlişkisi olduğunu Şahane, düşünüyorum. şahane. Şimdi bizim belli bir yaşa geldiğimiz zaman özellikle prostatla ilgili bir sorunlar ortaya çıkıyor. İşte prostat nedir ve bunun uzantısındaki sorunlar neler oluyor? Prostat şudur. Prostat aslında her erkekte bulunan ve üremeden sorumlu bir organdır. Fakat sorunlardan bir tanesi şudur. Bir yaşlanmayla beraber ne olur bir erkek yaşlandığı zaman cildinde kırışmalar ortaya çıkar. Saçları beyazlar, saçları dökülmeye başlar. Değil mi? Bunlar yaşlılığın görünen bulgularıdır. İşte erkeklerde yaşlanmanın bir diğer bulgusu da prostatta olan büyümedir. Kiminin saçı az dökülür, kimininki çok dökülür. Kiminin prostatı az büyür, kimininki çok büyür ama sonuçta hepsi büyür. O yüzden aslında prostat büyümesi bir hastalık değildir. Bir yaşlılık göstergesidir. Siz nasıl saçınızın dökülmesini yaşlanmayla beraber bir hastalık olarak adletmiyorsanız veya saçınızın beyazlaması yaşlandık, gençken böyle değildi diyorsanız prostatın büyümesi de aslında bir yaşlılık göstergesidir. Sorunumuz şudur. Bu prostat büyürken ortadan geçen işeme kanalına doğru büyürse hastaların yaklaşık %40'ında hafif orta düzeyde işeme şikayetleri ortaya çıkar. Hastaların yani erkeklerin %15'i bu prostat büyümesine bağlı bir ameliyat ihtiyacı ortaya çıkar ve cerrahiye giderler. Sorun budur. Peki bu cerrahilerdeki yöntemlerimiz genel olarak nelerdir? Cerrahilerdeki yöntemlerimiz de tabii günümüzde artık kişiselleştirilmiş tedaviler çok önemli. Eskiden hasta geliyordu. İşeme sorununuz mu var? Hemen prostatınızı kazıyalım. Elimizde bir tur diye bir yöntem vardı. Bunu yapıyorduk. Şimdi hastaya şunu soruyoruz. Cinsel hayatın iyi mi? Ameliyat olacaksın. Ameliyattan sonra bir cinsel hayat beklentisi yani dışarı meni çıkışıyla alakalı bir problem yaşarsan bu seni mutsuz eder mi? Yoksa meniyi koruyucu ameliyatlar mı yapmak lazım? İdrar torban sağlıklı mı? Güzel, o pompalama işini güzel yapıyor mu? Bütün bunları değerlendirerek elimizde işte su buharı tedavisi var. Lazerle tedaviler var. Yine gidip de çok büyük prostatlarda arter embolizasyonu dediğimiz prostatın damarlarını tıkadığımız tedaviler var. Çok çok büyük olursa robotik cerrahiyle
yaptığımız tedaviler var. Gördüğünüz gibi skala oldukça büyük. Burada prostatın büyüklüğü, hastanın beklentisi ve hastanın işte idrar torbasının durumu bütün bu tedavilere karar vermekte bize bir yol gösteriyor. Prostatın büyümesiyle sertleşme arasındaki ilişki ya da sertleşme sorunlarının temelleri nelerdir? Var. Yani bir kere ikisi de yaşlılık hastalığı. Yani prostat şikayetleri de yaşlanınca ortaya çıkıyor. Sertleşme bozukluğu şikayetleri de ortaya çıkıyor ama sadece bu işi yaşa bağlamak doğru değil. Bununla alakalı vücutta oluşan 4 tane mekanizma şu anda hani ROC sistemi, bir sürü sempatik sistemin daha aktivasyonu gibi bir sürü sebep sayabilirim size. Ama bu sistem, bunları saymaya gerek yok bence. İzleyicileri zaten kafasını karıştırmaya gerek yok ama ikisinin ilişkili olduğu 4 ortak mekanizma belirlenmiş. Daha da ilgincini size söyleyeyim. Sertleşme için kullanılan, günlük alınan ilaçlar aynı zamanda işeme şikayetlerini düzeltme üzerine de olumlu etkisi var. O yüzden ikisinin ortak bir mekanizması var. Kilo aldığınız zaman obezite her ikisine de kötü geliyor. Prostat da çok büyütüyor. Sertleşme üzerine de kötü etkisi var. Spor yap, fit olduğunuz zaman iki sorunu da daha az yaşıyorsunuz gibi ortak mekanizmalar var. Peki bu sertleşme sorunu olan insanlar mevcut ilaçlar yoluna mı gitmeli yoksa yani mesela ilaç alıyorum da etkili olmuyor denen durumlar olup da doktora gelmeleri gereken özel problemler oluyor mu? Tabii ki. Şimdi bir kere bir insanın kafasına göre ilaç kullanması doğru değil. Neden? Çünkü genellikle belli bir yaştan sonra ortaya çıkan sertleşme problemi aslında bir damar hastalığı sonucu oluyor. Penise giden damarların kalınlığıyla kalbe giden damarların kalınlığı aynı. Yani peniste bir sorun olduğu zaman kalp damarlarında da tıkanma ihtimali oldukça yükseliyor. Bu yüzden bizde belli bir yaştan sonra sertleşme problemiyle gelen hastayı biz öncelikle bir kardiyolojik muayeneye yolluyoruz. Koronerlerinde bir darlık var mı? Bazen o koroner darlıklarına açılması, stent takılması hastadaki diğer sorunları, sertleşme problemlerini ortadan kaldırıyor. İkincisi, burada kullanılan ilaçların bazılarının kalple biliyorsunuz direkt ilişkisi Tabii var. ki. Bu yüzden bir kardiyolojik muayene çok önemli. Bunları yaptıktan sonra aslında verilen ilaçlar sadece günü kurtarıyor. Sizde bir sertleşme ile alakalı bir problem başlamışsa bunu bilin ki bu bir damar problemleri başlamış. Yani sizin aslında spor yapmanız lazım. Sigara içiyorsanız bunu kesmeniz lazım. Kiloluysanız zayıflamanız lazım. Bütün bunları hayat stilinizi bir değiştirmeniz lazım. Biz hep şöyle deriz. Penis vücudun barometresidir. Bu barometrede sapmalar başladığı zaman yani problemler başladığı zaman hemen hayat tarzınızı değiştirmeniz konusunda size aslında bir uyarı oluyor. Anlayabiliyorsanız. Anlayana tabii ki. O yüzden ama evet hasta geldi biz bütün bu önlemleri yaptık sonra ilaçlarla başlıyoruz ama günümüzde bazı yeni tedaviler de var. Çok güzel bir çözüm üretiyoruz. Biz çözüm üretiyor tabii ki. Şimdi tabii bir de bunların hepsiyle de bağlantılı bir andropoz olayı var. Evet. Andropoz deyince insanlar bazen birisine kızınca bir erkeğe hani ters bir şeyini görünce ya sen andropoza girmişsin deniyor. Bu böyle bir şey mi? Nedir? Andropoz tam olarak nedir? İnsanlar tam olarak nasıl doğru kullansınlar bunu? Ya da ne çözüm üretsinler? Aslında andropozu birazcık bu bir Yunanca, Latince bir deyim. Ayırırsak andro aslında erkeklik anlamına geliyor. Poz da pauzeden geliyor. Durması. Erkekliğin durması. Erkeklik hormonunun durması. Genellikle yani öncelikle kadınlardaki karşısına bakalım. Mesela menopoz her kadın olur. Menopoz işte yumurtaların fonksiyonlarını kaybedip östrojen üretmesine son vermesi, yumurta üretiminin son vermesi anlamına gelen bir süreç. Ve 50 yaşlardan sonra bazı kadınlarda erken oluyor. Her kadında görülüyor. Andropoz ise yani bu testosteronun düşüklüğü veya vücudun var olan testosterondan yeterli derecede yararlanamaması anlamına geliyor. Ama her erkekte gözükmüyor. Andropoz işte 40 yaşından bakarak 40 yaşındaki erkeklerin %6'sına gözükürken 70 yaşlara geldiğiniz zaman erkeklerin sadece %18-20'sine gözleniyor. Yani orana baktığımız zaman aslında daha düşük bir oranda. Tabii menopoza göre. Menopoza göre.
Ne oluyor? Testosteron olmazsa vücutta veya testosterondan yeterli yararlanım olmazsa ne oluyor? Erkek kendini güçsüz hissediyor. Spor salonuna giden mesela hastalarım var. Spor salonunda kaldırdıkları ağırlıkları böyle bir durum ortaya çıktığı zaman o aynı ağırlıkları kaldıramıyorlar. Unutkanlık baş gösteriyor. Depresyona eğilimleri oluyor. Daha yumuşak bir insan oluyorlar. Daha böyle keskin bir erkekken daha yumuşak, daha her şeye uysal bir erkek hale gelebiliyorlar. Tabii ki eğer bir eksiklik varsa bunu mutlaka yerine koymak lazım. Sabah ereksiyonları etkileniyor, cinsel performansları, cinsel istekleri yani önünden çok hoş bir bayan geçtiği zaman bir erkek olarak ister istemez döner kafanız bir çevrilir bakarsınız. Öyle bir duygu ortadan kalkıyor. Bu yüzden testosteron düşüklüğü olduğu zaman mutlaka o fonksiyonları yerine getirmek için testosteron replasmanı yapıyoruz bu erkeklere. Tabii ki bazı kurallar ışığında yani bazı durumlarda veremeyeceğimiz, testosteronu veremeyeceğimiz durumlar da var. Bu durumları ekart ettikten sonra testosteron replasmanını bu hastalara yapmak gerekiyor. Güzel. Sonuçta önemli olan burada pek çok hastalık gibi teşhisi doğru koymak. Teşhis doğru koymak. Ve doğru hekime doğru şekilde ulaşmak. Aynen öyle. Şimdi biraz önce prostattan bahsettik, mesaneden bahsettik. Bir de buna kanser olayları var ve bunlar da çok da düşük oranlarda, sayılarda değil. Bir duyumuma göre işte bir erkek 100 yaşına gelirse %90 mı bir oran var. Prostat kanseri olacaktır deniyor. Bu aslına bakarsanız çok doğru. Prostat kanseri bir kere erkeklerin en sık görülen kanseri. Her 8 erkekten bir tanesinde görülüyor. Eskiden çok korkardık bu kanser tanımından. Tabii yıllar içerisinde de benim asistanlıktan bu süreçte birçok yeni şey anladık. Eskiden PSA yüksekse eyvah derdik. Bu adam kesin kanser. PSA düşükse tamam kanser yok derdik. Şimdi anladık ki PSA normal sınırlarda bile olsa bir insanda kanser olabiliyor. Yüksek olduğu zaman da olmayabiliyor. Bu dediğiniz şeye gelelim. Bu bir otopsi çalışması. Bir otopsi çalışması yapıyorlar. 80 yaşında ölen insanların prostatlarını çıkarıp inceliyorlar. Bir bakıyorlar 80 yaşında ölen insanların %70'inde kanser var. Allah Allah diyorlar ya bu kanser bu kadar mı yaygın? 10 kişinin 7'sinde prostat kanseri var. Sonra dönüyorlar. Bu adamlar neden ölmüşler diye bakıyorlar. Bir bakıyorlar bu 100 tane yani 70 tane prostat kanserli hastanın sadece %3'ü kanser olduğunu bilerek ölmüş. Geri kalan hepsi şeker, trafik kazası, yaşlık farklı sebeplerden ölmüşler. Çok mu kronik gidiyor o zaman? Çok işte Yani bazı kanserler çok yavaş gidiyor. Hangisi adamı öldürür, hangisi adamı öldürmez? Biz şu anda onu öngörmeye çalışıyoruz. Adamı öldüren prostat kanseri ve adamı öldürmeyen prostat kanseri diye bir antite var. Her prostat kanseri adamı öldürmüyor. O yüzden agresif olabileceklerin tanısını güzel koyup onları tespit etmeye çalışıyoruz. Yani burada yine hastalık yok, hasta var. Tabii hastalık yok, hasta var. Hasta Aynen öyle. Aynen öyle. Onun tespiti çok önemli. Benim de çok muzdarip olduğum bir konu var. Aslında bir yerde işin vücuttaki mekanizmasına bakarsak belki de ortak bir mekanizma etkili olabilir. İşte böbrek taşları diyoruz. Evet. Bir de diş taşları diyoruz. Evet. Şimdi biz diş taşlarını diş hekimleri olarak ne yapıyoruz? Diyoruz ki bunun büyük oranda oluşumu plak oluşumuna bağlı. Bizim şansımız ne size göre? Biz görünen bir şey olduğu için hassasiyeti olan, ağız bakımına dikkat eden kişilerde biz onu plağı uzaklaştırarak taş oluşumu olmadan tedavisini aslında bir yerde yapabiliyoruz. Ama eğer biz o oluşum olmadan önce uzaklaştırmazsak plağı ne oluyor? Bir süre sonra diş taşları oluşuyor ve bir sürü hem ağız içerisinde hem de oluşturduğu iltihapla vücut sağlığına yönelik bir sürü riskler meydana geliyor. Ama böbrek taşlarını biz kendi elimizde mekanik olarak temizleme şansımız yok. Oluşmasını engelleyecek teşhisler ve önlemlerle belki de oluşmasını yine önleyecek yöntemler vardır. İşte bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir de oluşum mekanizmasını
değerlendirerek Tabii. acaba biz biraz da oradan ağza bir sizden feyiz alır mıyız diye de bir düşüncem oluştu. Peki mesela bizim böbrek taşlarında genetik çok önemli bir faktör. Yani bir insanın anasında babasında böbrek taşı varsa bir sonraki jenerasyonda böbrek taşı olma ihtimali 2,5 kat artıyor. Kardeşinde varsa 4 kat artıyor. Sizde de böyle ailede mesela babasında ağız taşı varsa çocuklarda da ağız taşı olma ihtimali artıyor mu? Hiç Tabii böyle bir şey. zaten bana mesela geliyor işte bu benim örnek verdiğim bir konu. Kendi adıma söyleyeyim. Benim annem de babam da 40 yaşından önce dişlerini kaybetmişler. Ama mesela ben şu konuda şanslı oldum. Ben 6 yaşındayken çünkü biliyorsunuz erken diş kayıpları bir silsile halinde Evet. kaybı devam ettiriyor. Ben 6 yaşında 3 tane dişim çürükken bunu çok sevdiğim şu anda da halen mesleğini yapan bir abim Mehmet İlkörücü sayesinde o dişlerimin dolguları yapılarak ağızda tutuldu. Sonra işte yine belli bilinçlerle bakım yapıldı. Sonra mesleğe girdim. Bakımını daha doğru yaptım. Şu an bütün dişlerim halen ağzında. Evet. Şimdi kalıtımsal yani genetik, ben epigenetikle bunu bir yerde Çevresel faktörler de önemli. düzelttim. Ama tabii ki çok önemli. Pek çok kişi geliyor. Benim annemde de öyleydi, babamda da öyleydi. Ya da bazen geliyor, annem çok iyiydi, babam kötüydü. Abim babama benzedi de ben anneme benzedim gibi. Genetik gerçekten çok önem taşıyor. Şimdi bizdeki böbrek taşları hani genetik çok önemli. Tabii ki su alımı çok önemli ama dünyada mesela stone belt denilen böbrek taşlarının yoğun gözüktüğü yerler var. Bunlar genellikle Orta Doğu, işte Pakistan, Hindistan, bizim ülkemizde olduğu bir kuşak var. Yine Amerika'da belli bölgede bu böbrek taşları daha sıklıkla görülüyor. Genellikle ortak sıcak iklim, et ağırlıklı beslenme, genetik bunların hepsinin beraber olduğu bir faktör var. Artı böbrek taşları tüm dünyada yapılmış olan epidemiyolojik çalışmalarda düşük sosyoekonomik düzeye sahip insanlarda daha fazla gözleniyor. Neden böyle bilinmiyor. Ama böbrek taşlarının böyle bir ilişkisi var. Böbrek taşlarıyla alakalı hani elimizde dediğim gibi genetik ve çevresel faktörlerin dışında işte çok sıcakta çalışanlar, sedanter mesela bir müdürler, ofis, makine dairesinde çalışan insanlar, çok yüksek sıcaklıklara çölde, iklimsel olarak burada çalışan insanlar, kronik susuzluğu olan insanlarda böbrek taşlarının oluşma ihtimali artıyor. Bunların dışında hani böbrek taşları tabii bizim ülkemizde 100 kişinin 13'ünde görülüyor. Az bir oran değil. 100 kişinin 13, her 100 insanın 13'ünde böbrek taşı var. Çok büyük bir oran. Bu insanların yarısı hayatları boyunca sadece bir kere taş düşürüyor. Yani bu toplumun %6'sı hayatı boyunca sadece bir kere taş düşürüyor. Geri kalan o taş hastalarının %40'ı hayat boyu 3-4 kere taş düşürür. Bunlar her 10 senede bir taş düşürenler var. Bir de her yıl taş düşüren bir hasta grubu var. Genellikle bunların altında bir metabolik sebep vardır. Ya kalsiyum mekanizmasında problem vardır, ürük asit mekanizmasında hormonal, böbrek fonksiyonlarıyla alakalı bir problem vardır ama genellikle bunların altından bir problem çıkar ve bu hastaların neden taş üretiyor diye araştırılmaları lazım. Size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Aslında kadınlarda taş görülme ihtimali yıllar içerisinde giderek arttı. Aslında böbrek taşları bir erkek hastalığıdır. Klasik kitaplara baktığınız zaman ki böbrek taşı her 3 erkekte görülürken bir tane kadında görülür. Son zamanlarda bu oran neye dönüştü biliyor musunuz? 1'e 1. Her bir erkeğe karşılık bir kadında böbrek taşı oluşuyor. Hayır. Bunun sebebinin de kadınların geçen 50 yılda daha erkekvari yaşamlarına bağlanıyor. Yani iş hayatlarına girmesi ve daha erkekvari yaşamlarının da beslenme alışkanlıklarının, yaşam tarzının değişmelerinin böbrek taşı oluşumundaki oranlarını da arttırdığı düşünülmekte. Bir de tabii beslenmenin etkileri olabilir. Mesela şimdi günümüzde çok fazla bilinçsiz bir şekilde supplementler alınıyor. Evet. Bu supplementlerin belli yoğunluklarda alınması sonuçta böbrekten süzülerek geçiyor. Bunu artırıcı bir faktör olacak mıdır ileriye yönelik? Şimdi mesela C vitaminin aşırı alımı. Eğer bir insan aşırı derecede C vitamini alıyorsa
C vitamini vücutta oksalata dönüşür. Oksalat da biliyorsunuz kalsiyum oksalat taş yapar. Kalsiyum almak taş yapmaz ama o yüksek oksalata maruz kalmak taş yapar. Onun da işte prekursörü C vitaminidir. D vitamini vücutta birikir. Eğer kontrolsüz bir D vitamini kullanımı varsa, çünkü D vitamini vücutta birikir. D vitamininin düşüklüğü kötüdür ama yüksekliğini de, yani bunu replase ederken kontrollü bir şekilde düzeyler ölçülerek yapılması gerekir. Aksi takdirde vücuttunuzda taş olması için sebeplerden bir tanesi olabilir. Dediğiniz gibi yani kontrolsüz supplement kullanımı, biraz bundan alayım gibi bir yaklaşım çok da doğru değil. En azından bazılarının düzeylerini ölçtürüp de bu işlere girmek çok daha mantıklı. Bazen işte kum halindeyken dökülüyor. Bazen birikiyor. Böbrekte bu taş Evet. olarak kalıyor. İşte o kaliksi kanala doğru girdikçe işte çok meşhur böbrek ağrıları yapıyor. Evet. Tamam, oluşmasını önleyecek şeylere değerlendirmek lazım ama o tıkama süreçlerinde de bilinçsizce olan kişilerde de işte böbrekte birikiyor sıvılar ve işte böbrekte fonksiyon kayıplarına kadar gidiyor. Doğru. Şimdi bu süreçte böbrek taşını eğer fark etmişse kişiler nasıl çözümler üretiliyor? Şimdi şöyle, bir kere her böbrek taşı düşmez. Çünkü böbrek taşının düşmesi için belli bir büyüklüğün altında olması lazım. Yani normalde bir böbrek var, bir mesane var. Mesane arasında bir üreter dediğimiz idrar kanalı var. Taşlar genelde bunun içine girdiği zaman ağrı oluşmaya başlar. Ama bu da ince bir boru gibi düşünün. Hafiften bir esneme payı var. Genellikle 5 milimin altındaki taşlar buradan düşer. 5 milimin, özellikle de 6 milimin üzerindeki taşların düşme ihtimali %1'dir. O taş o yarayı tıkadıktan sonra genellikle hastalarda 2-3 gün ağrı olur. Ama sonradan da ağrı geçer. Ağrının geçmesini bazen hastalarımız taşın düştüğü anlamına getiriyorlar ve hiçbir doktora falan gitmeden tamam ağrım geçti. Bu sizde de oluyordur. Tabii. Diş ağrıları geçti deyip de sanki oradaki çürük falan iyileşmiş gibi düşünüyorlar. Halbuki sonuçta diş kaybıyla sonuçlanıyor. Bizde de öyle. Bizde de o ağrı geçer. Hasta hiç doktora gitmez falan. Sonra bir bakarsınız bir sene sonra böbrek gitmiş. Ama der ya benim 2-3 gün ağrım olmuştu. Hiçbir şey olmamıştı. Evet, çok önemli. O yüzden taşı düşürmeye çalışmak önemli bir şey. Ama bunu doktor kontrolü yapmak lazım. Her yerde doktor var. Yani haftada gidip bir ultrason kontrolüyle böbrekteki genişleme devam ediyor mu? Taşın pozisyonu aşağıya doğru iniyor mu diye baktırmak lazım. Normalde biz hayvan çalışmalarından şunu biliyoruz. Bir taş böbrek yolunu tam olarak tıkadığı zaman hastanın bu taşı düşürmek için yaklaşık 2 haftası var. 2 haftada hasta bundan herhangi bir zarar görmüyor. Ama 2 haftadan sonra bu böbrek zarar görmeye, geri dönüşümsüz olarak zarar görmeye başlıyor. O yüzden taş düşürürken su içecek. Bazen de şey yapıyorlar, idrar söktürücü içiyorlar. İdrar söktürücü içmek arkadan çok idrar oluşması bazen böbreğe de çok ciddi zarar verebilecek bir şey. Yani normal suyunu içip o taşı, o yolu genişletici işler yapmak. Mesela ödemi azaltmak için antiinflamatuar ilaç kullanmak. Sıcak suya oturma banyoları. Son zamanlarda prostat ilaçlarının bu kanalları gevşettiğine dair ve taşı düşürmeye kolaylaştığına dair çok ciddi yayınlar çıktı. Böyle ilaçlara başlamak ve hastada enfeksiyon oluşmasının önüne geçmek yapılabilecek şeyler. Tabii ki halkımız işte birçok gilleburus suyu, maydanoz suyu, Kaynatma. biliyorsunuz mısır püsrü, eski balık gözünün alınması gibi birçok halk arasında şeyler var. Ben hiçbir tanesine karşı değilim bu arada. Hepsi yapılabilir ama sonuçta bu düşürme sürecinin bir doktor kontrolü altında yapılması böbreklerinizi koruyacaktır. Aksi takdirde böbrekleriniz risk altına girebilir. Peki bir de karbonat alımı gibi daha alkalin bir ortama gelmesi ya da işte limonlu sıvı alınma gibi böyle öneriler oluyor. Onlarla ilgili bunlar şeyle alakalı. Bu taş oluşumunu engellemekle alakalı. Limon iyidir. Neden iyidir? İçindeki sitrattan dolayı iyidir. Ama taşı gerçekten var olan bir taş, yani ciddi bir taş hastasıysanız, bu taşı gerçekten önleyebilmek istiyorsanız almanız gereken sitrat miktarı günde 40 tane limona eşdeğer. O günde 40 tane limon içerseniz de mideniz Tabii. bu konuda ciddi problem yaşarsınız.
Su içmek çok önemlidir. Tuzsuz yemek çok önemlidir. Taş hastalarının birçoğu mesela kalsiyum kısıtlamasına çalışırlar. Yayınlar var. Kalsiyumu kısıtladığınız zaman taş oluşum riskiniz artıyor. Çünkü bağırsaklardan oksalat, çok daha tehlikeli bir madde olan oksalat açığa çıkıyor. Kilo vermek çok önemlidir. Protein ağırlıklı besinleri azaltıp vejetaryen beslenmek, alkali beslenmek dediğiniz gibi çok önemli. Bazı taş tiplerinde, yani bizim taş hastalığında genellikle yaklaşımımız idrarı alkali yapma yönündedir. Birçok hastalıkta bu işe yarar. Özellikle ürik asit taşlarında idrarı alkali yaparak var olan taşı eritebilirsiniz bile. Bir taş oluştu, tıkadı Evet. ve siz onu tespit ettiniz. Evet. Bunun oradan almanın yöntemleri nelerdir? 1 santimin altındaki taşlar, şu andaki güncel kılavuzlar 1 santimin altındaki taşlar için eğer böbreğe yakın bir noktadaysa dışarıdan ses kırma tedavisi yapılabilir. Eğer idrar torbasına, yani düşmeye yakın bir noktada takılmışsa o zaman endoskopik işlemle herhangi bir yeri kesmeden etmeden işeme kanallarından girip taşı karşımıza görüp lazerle kırdığımız böyle yöntemler var. Yani sonuç, açık cerrahi artık böbrek taşı tedavisinde bir yeri yok. Ve böbrek taşı olan insanlar mutlaka tedavisi önemli ama önleme yollarında, araştırmalarında fayda var. Anladım. Peki burada lazer kullanıyoruz dediniz. Evet. Hangi tip lazerler kullanıyoruz? Biz holmium lazer kullanıyoruz Holmium. burada. Genellikle taş hastalıkları için ve prostat hastalıklarının bir kısmı için holmium lazerler kullanıyoruz. Siz de lazer kullanıyor musunuz şeylerde? Kullanıyoruz tabii. Biz erbiyumyak lazerler kullanıyoruz. Erbiyumyak ablazyonla çalışıyor. Hem kemik üzerinde istediğimiz gibi kemiği kesme gerektiği durumlarda bunu çok rahat kullanabiliyoruz. Mesela bizim split osteotom dediğimiz kemiği ikiye ayırıp araya implant yerleştirdiğimiz durumlar olabiliyor. Mesela aynı şekilde yumuşak doku da kullanabiliyoruz. Siz o kemiğe mesela delik açıyorsunuz herhalde, değil mi? Kemiğe, o implant yerleştirirken kemiğe bir delik açıyorsunuz. Yani onları da lazerle mi o deliği açıyorsunuz? Orada lazerle derinlik kontrolü çok mümkün olmuyor ama kemiği kesmek için kullanabiliyoruz. Yumuşak dokuyu açmak için kullanıyoruz. Mesela çürük temizlemek için kullanıyoruz. Geçenlerde yurt dışından bir hastam geldi. 8 tane çürüğü vardı mesela. Müthiş bir anksiyetesi olan bir hasta. Anesteziyle 8 tane çürüğünü 30 dakikada temizledim. Evet. Ön bölgede. Yani şöyle, anestesiz olması burada çok önemli ama daha önemlisi biz erbiyumyak lazeri ablazyon etkisiyle, yani hücrenin içerisindeki suya ulaşıyor, suyun hacmini genişletip patlatıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda verdiğiniz enerjinin miktarını ayarlayarak mesela çürük dokuyu kaldırdığınız enerjiyle dentin dokusunu kaldıramıyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar derin olursa olsun mesela siniri açmadan çalışabiliyorsunuz. Tabii teknoloji kullanmak sizde de bizde de oldukça önemli. Çok önemli. Robotik cerrahi kullanıyor musunuz hocam? Robotik cerrahi şöyle, biz aslında tam bir robotik cerrahi değil, robotik cerrahi de var aslında, o da çok gelişiyor ama ondan ziyade biz şu an guide'lı cerrahiler yapıyoruz. Yani kişinin tomografisi çekiliyor, ağız içi ölçüleri alınıyor, onlarla beraber görüntüler meç ediliyor. Orada bir program üzerinde implantların konumları belirleniyor. O noktaya implant yerleştirip hemen üzerine daha önce hazırlanmış protez takılabiliyor. Peki hocam, bizde hep böyle bir soru vardır. Hep ben biliyorsunuz çok robotik cerrahi yapıyorum. Gelecekte ameliyatı robotlar mı yapacak, siz mi yapacaksınız diye. Diş hekimliğinde de robotik cerrahi, böyle kendi kendine dişlere implantları takan robotlar gelişecek mi sizce? Bir örneğini geçenlerde gördüm bir fuarda. Ama onun daha çok gelişmesi lazım. Bu yolda çalışmalar var. Mesela yine bizim bir Türk meslektaşımızın aldığım bilgiye göre işte diş kesimi yapmak için oluşturduğu bir çalışma var. Tabii ki önümüzdeki süreçte bunlar olacaktır ama onlar herhalde ben değil de kızım biraz daha onların üzerine gidecektir. Ben şu anda tamamen brain guided çalışıyorum. Diş etini kesmeden tomografiye bakarak flapless çalışmaları yapabiliyorum ama bu tabii benim uzun yıllara dayanan tecrübemle olan bir şey. Tabii. Son bir şey daha soracağım. Tabii ki ben sebebini biliyorum ama belki teşhis için insanlara faydası olur diye düşünüyorum. Böbrek rahatsızlıkları sonucu oluşan ağız kokuları. Bunların bir karakteristiği var mı? Mesela
geliyor mesela bize bir sürü insanlar. Diyor ki ağzım kokuyor, eşim rahatsız oluyor. Bakıyorsunuz diş etleri sağlıklı, çok bakım yapan bir şey. İşte gittim endoskopi oldum diyor. Orada bir şey yok. Bu amonyak kokusu gibi kokulardan bahsediliyor. Amonyak yani şöyle, burada tabii böbrek rahatsızlığı, burada üre yapımıyla alakalı problemler olabilir. Bildiğiniz gibi üre karaciğerde yapılır. İkincisi böbreklerden atılır. Şimdi amonyağın, vücutta toksik maddelerin amonyak çevrimiyle alakalı karaciğer hastalıklarında da bu tarz kokular olabilir. Veya böbrekte üre düzeylerinin yükselmesi, işte kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda da böyle bir durum olabilir. Evet, ağız kokuları olduğu zaman mutlaka bir metabolik açıdan araştırmak lazım. Bunun dışında şeker hastalığında biliyorsunuz çok uzun süre ketoasidoz durumu ortaya çıkabiliyor. Bu asitozlar da vücutta bu amonyak kokularına neden olabiliyorlar. Böyle bir ağız kokusu olduğu zaman mutlaka hastaları hem böbrek hem karaciğer hem de genel metabolik açısından bir araştırmaları lazım. Bu da yine hem hastalarımıza hem meslektaşlarımıza yönelik bir mesaj olsun. Aynen Ağız öyle. kokusu tespit edilemeyen, sebebi belli olmayan ağız kokularında metabolik yönden de incelemek lazım. Önce siz bakacaksınız, ondan sonra gerekirse bizlere yollayacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz nazik davetiniz için. Sevgili dostlar, bugün yine çok değerli bir hocamızla, sevgili Profesör Doktor Murat Binbay ile mükemmel bilgiler alarak çok güzel bir sohbet gerçekleştirdim. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de bunu izlerken büyük keyifler alırsınız. Her zaman diyoruz, iyi gülümseyebilmenin tek yolu güzel dişler değildir. Önce sağlıklı, sonra huzurlu olmak gerekiyor. Sağlıkla kalın, huzurlu olun ve sağlıkla gülümseyin.